Selam arkadaşlar. Selam. Bugün video açmayacaktım ama yani milli maç var biliyorsunuz İspanya ile. KVK'mız var. Hani açacaktım. Sonra baktım Krallık 30'la kapışıyoruz. Adamlar korkak çıktı. Yani şaka maka. Savaşmıyorlar. Sizler gelene kadar ben ayarlar yapayım. Ayarlamalar yapıyorum arkadaşlar gelen varsa. Ayarlarımızı kaydedelim. Şöyle geçiş yapalım. Hedef de koyalım. Oyun arşivi hoş geldin. Muhammed hoş geldin. Ekranda hemen şöyle bakayım. Sıkıntımız var mı? Kontrol edeyim. Ayarları yaptım. Yok. Şu an ekranımız oturtalım. Ekranda bir problem görünmüyor bende. Sizde de sorun yoktur diye düşünüyorum. Normalde bugün KVK, pazar. Yayın açacaktım zaten ama sonra milli maç var diye açmayayım dedim. Maç güzel gidiyordu ama 3-0 olunca bir tadım kaçtı. Oyunda da tadım kaçtı arkadaşlar. Krallık 30 korkak çıktı. Adamlar savaşmıyor. Yani şöyle genel haritayı göstereyim. Bu kadarlar. Yani bir savaş yok ortada. 20 dakikaya zaten bitiyor. Bakın. Yani bir savaş izleyemiyoruz. Puanı bile zor kastım öyle söyleyeyim size. Savaş yok diye zaten bizimkiler de saldı. Bir de milli maç var. Şöyle iki tane atayım. Buff da basmadım. Gerek duymadım. Hatta toplama kompların falan takılı şu an. Ekranda problem yok değil mi arkadaşlar?
Ya adamlar kaçıyor, savaşmıyor. Mesela duruyor, şimdi gideceğim, kaçacak. Böyle çıkarttığına bakmayın. Mesela gitsin. Ordularım yaklaştığı an kaçacaklar. Bak bu gidiyor şimdi benden önce. Abi puan bile zor kasıyorum ya. Şöyle göstereyim. Aşama puanda zaten görüyorsunuz. 10 milyar puan farkı var. Savaş yok. Çok keyifli değil. Ben gitmeden öldü zaten adam. Çok sinir bozucu bir durum ya. Gerçekten çok sinir bozucu. Bu da gözcü atıyor. Bu da saldırmayı denedi. Kestim. Bir daha gelir mi bilmiyorum. Puanın bir kısmını zaten bundan yaptım. Chip Trader'dan. Şöyle göstereyim. O yüzden bana saldıracağını işin gerçeği zannetmiyorum. Bu adam var. Güçlü olan. Zaten gücünü görüyorsunuz. Erdem'i de görüyorsunuz. Şu var. The Tracker. Ha, bir tanesi çıkıyor meydana. Gideyim hemen. Arkadaşlar, ıssız çöl geliyor bu arada. Son saatler. Araştırdınız mı, biliyor musunuz? Bahsedeyim mi, ister misiniz? Bu canlı yayını çok uzun tutmayacağım. Bu Chaos Porter kimmiş? Gücü neymiş? 103 milyonluk bir adam. Erdem'e bak abi. Adam şu an herhalde ilk savaşını falan yapıyor. Hiç erdem kasmamış. Orduların güçsüz olma şansı yok. Kafa kafaya çıkmışız. Bakalım. Yüzükleri yüksek. Yetenekleri fullememiş. Teçhizatlarda sarı taşlar var. Binekler takılmış. Benimki de böyle. Bineklerimi merak edenler için bineklerimi de göstermiş olayım. Süs eşyası bu seviye 12. Diğerininki 5 vesaire gidiyor. Yani 100 küsürlük adam işte, kafa kafaya çıkmışız. Yonca yüzüğü takmış buna. Bundaki taşlar kırmızı yine. O kadar çok sarısı yok. Ve seviyesi de 133. Aslında baya fazla geliştirmiş. Ona rağmen görüyorsunuz arkadaşlar. Adam benden daha zayiatı fazla. Ve Miyamoto ile de var yani saldırdı. Ama bir Kiros'um. Tabi burada bence binek farkı da çok fazla ve buff'lı adamın ordusu. Bende buff da yok. Ona rağmen zayiatı daha fazla çıktı. Ve Miyamoto'su ana kompu. Belli. Yeteneklerini fulllemiş. Teçhizatlar 80. Hepsi kırmızı taş. Ama ağzının payını alıp döndü diyebiliriz buna. Lubu kırılgandı. Orada çok zayiat vermişimdir. Tahmin ettiğim gibi. Lubum o kadar şu an daha sağlamlaştıramadım. Lubumun gücü 13,5-14 milyon falan. Lubu'daki atları da göstereyim, binekleri arkadaşlar. Şöyle.
Ya şunda savunma olsa çok çok güzel olacaktı. Kuşatma değil de Lubu'ya biraz dayanıklılık gerekiyor. O yüzden hani şu savunma isterim. Ama bu özellik de gerçekten güzel bir özellik. Ondan da vazgeçemiyorum. Onun dışında benim bineklerde Guan Yu'ya bunu verdim şimdilik. Kudret kuşatma. İkincil vuruş beceri kudreti. Hasarını arttırıyor. Guan Yu'nun yeteneğini biliyorsunuz. İkincil vuruş var. Zırh delici. Atilla'da bu var. Öylesine koydum. Yani bu yeteneklerin hiçbiri Atilla'ya yaramıyor. Çünkü Atilla'da hasar veren bir yetenek yok. Ama kudret ve kuşatma için bir de atı harcamamak için Atilla'nın eline verdim. Ramses'imde bu şekilde bir at var. İyi. Puan kasabileceğim biraz daha. Herhangi bir buff yok arkadaşlar. Buff falan kullanmadım. Rakip zaten korkak olduğu için hani kullanma gereksinimi de duymadım işin gerçeği. Counter'ım ama gördüğünüz gibi kaçıncı turu dönüyor yani. Rapora bakarız şimdi zaten. Etkinlik arkadaşlar burada ne gelecek çok merak ediyorum. Gerçekten acayip merak içindeyim. 4 saate hazinedeki milyonlar diye bir şey gelecek. O yüzden şu an bugün buraları biraz durdurdum. Biraz şuradan şey yaptım. Bir tane iki tane de buradan şey yaptım. Ama onun dışında pek bir şey yapmadım. Tema olarak da şu an buradayım. Şu ne geleceğini bilmediğim için onu merakla bekliyorum. Biraz onu bekliyorum. Rapor bu şekilde. Tabii ki benden daha fazla kaybetmiş. Şöyle sıralamayı da göstereyim. God King yardırmış, 5 milyar puan yapmış. Froike 3 milyar, Kanuni 3 milyar, Adapt 3 milyara yakın. Karşıda 3 tane kişi 2 milyar, 2 milyar, 1 milyar. Karneri 1 milyar, 900, 900. Bu şekilde gidiyor. Puan yapamadım arkadaşlar. Ben geç geldim. Ee, milli maç da vardı. Bir de rakipte dediğim gibi hani çok savaşan bir ekip değil. Bir tane savaşan var işte. İttifak olaraktan. Ya bunlar nasıl puan kastı onu bile bilmiyorum işin gerçeği. Sahada görmüyorum çünkü. Hani size de gösterdiğim gibi rakip yok. Haritada hep bizimkiler var. Bu kapıdakiler kim? Karşının en güçlü adamı bu. Kimle kapışmaya gidiyor bakayım. Merak ettim. Kafama atacak şehri acaba? Yani V'ye dedik ki şehri verin, savunmayın biraz puan kasalım. Puan da kasamadık. Görkemli de şu an üçüncülüğe düştük ama tabii ki bu savaş bittikten sonra değişecektir. Ama puan kasamadık çok fazla. Rakip yok çünkü. Bakayım ne yapacak bu? Belki şehri boş bırakmışlardır da puan kasarız. Kafa atarsa tabii atmıyor. Ee, hı, attı. Sadece Kiros'la vuruyor adam şu an. Tek tek vuracak herhalde hepsiyle. Yalnız Kiros'una bakar mısınız?
Beyler bayanlar, içerideki askerlerin yarısını tek başına yiyor herif. Ne var bunun kirosunda? Gerçi ben bununla kapıştım. Şöyle raporuna bakayım. Şöyle oradaki raporumda kirosuna bakalım. 140 seviye kahramanlar. Teçhizatlar full. Yıkım habercisi güzel. 36 seviye basmış adam. Binek ne var? Güzel. Yani idare eder, yani güzel demeyelim de. Barbarossa ile Musa kullanıyor. Azim'le huzurlu sığınak kullanmış. Yaban domuzunu fulllemiş. Teçhizatlar iyi. Zırh ve kuşatma güzel. Güçlü bir at. Yüce Dağ 21. Yine Azim'le altın yolculuk. Bayağı defansif yapmış. Özelliği bayağı iyi bu arada. Bu özellik çok iyi. Zaten sarı özellik. Bunun bir üstü kırmızı, daha üstü yok. Bu yetenekler tırt ama bu güzel. Tüm hasarı 3 saniyenin 4,42 azaltıyor. Hani yok kudretmiş, yok stratejiymiş diye ayırmıyor. Diğer birliğine Ramses. Yani strateji hasar, aktif beceri. Ramses'inki aktif beceri zaten. Güzel, işine yarar. Şu şeyi merak ettim. Ne yapıyor? Hala şehre mi saldırıyor? Yok. Almışlar. Güzel. Savaş uzadı. İstediğimiz oldu. Bak bizimkiler yatıyor. Yani o kadar saldılar. Adamlar savaşmıyor diye haritaya bakar mısınız? Rakip yok. Hemen bir seferberliğe katılalım. Yani biraz puan kasmak gerekiyor. O yüzden arada bir salmak, böyle rahat bırakmak gerekir. Bu bir strateji, taktik olaraktan düşünün. Ve 26 aldı bile. Adamlar şehri savunmuyor çünkü. Bakın, şehirden çıkan savunmalar 2 tane. Garip bir savaş. 30'un bu kadar pasif ve korkak olduğunu bilmezdim. Hoş geldin Finksi. Eyvallah, sağ olasın. Krallık 30 gelirse arkadaşlar korkmayın. Issız çölde yine 30 var. Çok bir tedirginlik yok. Burada 11 görkemli de ilk üçte. Normalde bizdik birinci ama herhalde bunların şeyleri tamamlandı. KVK'ları. Bir de 34 gelmiş. 34'te dördüncü. Yani 11, 34 biz ve 30 var. İlk 5 aslında aynı çöl etkinliğinde. Burada karlı olan 17. 17'ye ilk 5 gelmediğine göre bu daha zayıf ekiplerden geldi, ıssız çöl. Ama yine de bu ıssız çölden bizim gayet birinci ayrılmamız gerekiyor galip olaraktan. Ben daha azını beklemiyorum bizden. Bu sezon aksilik olmazsa birinci tamamlayacağımızı düşünüyorum. Tek sıkıntı 17 ile 11'in çok fazla ittifakı var. Kalabalıklar, yani krallık olarak kalabalıklar. O yüzden günlük puanlarda bizden daha fazla puan kasıyorlar. Bakın, ittifak olarak sıralamaya zaten 2 tane 11 var.
İkinci de 11'den, beşinci de 11'den. 17 de bakın bir, 2, 3 tane 17 var. 11 buralarda da vardır mutlaka. Bakın 11. Bizim üçüncü burada geliyor. 17'nin dördüncü ittifakı geldi. Yani aynı puandalar. 11'in de üçüncü ittifakı. O yüzden bizden daha fazla puan kasıyorlar her gün. Farkı öyle kapatıyorlar. Yoksa karşılaşmalarımızda onları yendik. Fil'de bir tanesiyle karşılaştık. KVK'da bir tanesiyle karşılaştık. Harika'da da kapıştık. Şafak'ta da kapıştık. Aldık. Ama maalesef günlük puan kasmaları daha fazla. Biliyorsunuz günlük hani kişisel puanlar var. 34'ün kişiselde bu arada çok fazla aslında adamları var. Ama krallık olarak sanırım başka oyuncuları yok. Yani düşük, katılımları düşük. Oyuncu sayısı az. O yüzden çok şey yapamadıklarını düşünüyorum. Yani Issız Çöl'de aslında 34'le de bayağı bir gördüğünüz gibi şeyleri var. 34'le de kapıştık galiba ya. Geçmiş videolara bakmak lazım ama Issız Çöl güzel olacak ama ben birinciliğimizi bekliyorum. Araştırdınız mı bilmiyorum. Köşelerden başlıyorsunuz arkadaşlar. Buralar birinci bölge. Buraya geçişler yok. Kısaca bahsedeyim. İkinci bölgeler açıldığında, ikinci gün mü ne açılıyor zaten? Buralar açıldığında kapışıyorsunuz. Mesela burada hangi ekip varsa onunla yüz yüze geleceğiz. 30 var galiba şu 30'un amblemi. Burada da 11 ile 34 yan yana geliyor. Buradan geçitleri aldım mı zaten karşılıklı kapışabiliyorsunuz. Keyifli bir etkinlik, güzel bir etkinlik ama ödülleri ben zayıf buldum. Keşke daha yüksek olsa. Bunu daha önceki videomda da söylemiştim. Test server'da denediğimde zaten yaptım. Yani hani düdük sayısı çok az. Böyle özel bir şey vermiyor. Yine keza Kalsedon az. Ama ben buradan birincilik ödülleriyle ayrılacağımızı düşünüyorum ve inanıyorum. Oyunun son etkinliklerini gerçekten çok beğendim. Ee, Yaptığı keyifli, güzel. Birinci yılında ne olacak çok merak ediyorum. Birinci yılına da çok az kaldı. Bilmeyenler için söyleyeyim. Yani ben bir umutluyum işin gerçeği. Biraz free oynayanlara da etkinlikteki şu oyun çok güzel ödüller veriyor. Burada yazanların dışında gerçekten bayağı güzel şeyler var. Bir kere beceri parşömeni sarı kafa zaten değerli biliyorsunuz. Bol bol veriyor. Keza buradan yine takas yaparaktan alıyorsunuz. Ben mesela bunları tükettim. Mücevherler olsun, sarı kafa olsun, hızlandırmalar olsun. Güzel bir etkinlik. Gonzo. Gidelim şuna saldıralım. Kaçmaz inşallah ya da biri gitmez benden önce. Abi çok mesafe var ya. Gerçekten çok mesafe var. Şunu çok merak ediyorum. 4 saat sonra ne çıkacak burada? Şunu alacağım ya. Şunu da alacağım. Bu arada markette arkadaşlar ben 2000 üzeri gördüğümde alıyorum. Bunu daha önceki videomda paylaştım. Sırf şeyden dolayı almadım. Şunun için. Ama eğer bu da mükemmel bir şey olursa zaten ilave yapabilirim. O yüzden şimdilik aldım. Bak ya işte. Böyle oluyor abi. Git gir şuna gir.
Kavagir. CC'ymiş. Miyamoto vuruyor bana. Hüson'un Miyamoto'su. İyi vurdu. Bakayım Hüson'un kalesine, gücüne. 70 milyon. C'de buymuş. Ya bu böyle bir WoW Miyamoto değil ama zaten yarım ordu. Bir de buff'sız benimki. Bu buff basmış. 150k yapamazsın 70 milyon güçteyken. Hele ki şu itemlarla, eşyalarla hiç olmaz. Yani kapasite 760. Bayağı bufflamış. Onun sayesinde vurmuş. Bineğe bakalım. Miyamoto'ya göre uygun bir beceri, üstün güç. Güzel denk gelmiş. Kudret de var. Lagerte'ye ne vermiş? Bu da güzel. Binek şans işi arkadaşlar. Tamamen kumar gibi. Bununki de bayağı güzel. Bu at hatta bayağı iyi. Savunma için ideal kudret hasarlı şeyleri, komutanlara. Güzel bir at denk gelmiş. Fizan'a gidiyor nasıl? 5 dakika 25 saniye. İnşallah içinde ordu mordu vardır. Boş boş gitmesin. Sırf savaş uzasın diye bizimkiler veriyor. Dolmuş bu. Katılamam. Arif hoş geldin. Bak sana söz verdim, yayın açtım ya. Söz verdik diye. Karşı sunucunun sıralamasını gösteremiyorum çünkü onların krallığındayım. Ama şöyle söyleyeyim. 30'un en güçlü adamı burada. Bu. Sonra bu. Birkaç yüz milyon var. Yani buradakiler zaten. Diğerleri savaşmıyor. Hani buradaki kalelerden gösterebilirim. Bak Perez 122. 8-9 tane 100 milyon üstü oyuncusu var. Onun dışındakiler 90 milyon çok fazla ama korkaklar. Yani hiç savaşmadılar bile doğru düzgün. Abi adam kafa atıyor ya. Ya bekle içtimamız gitsin ya. İçinde bir tane Perez'in Arthur'u varmış. Arthur'a vuruyor. O kadar. Tek yok yok adamlar savunma da yapmıyor. Değişikler yemin ediyorum. Nasıl bir krallıkla denk geldik ya. Bir insan hiç mi savaşmaz? Savaş oyunu bu ya. Gideceğim şimdi şu kaleleri kafalayacağım. Bu da buraya gelip kalkan basmış. Bu da bir ilginç. İçtima boşa gitti. Katılamıyorum ki. Yer yok. Nahüso. Vur baba hemen gel gel gel. Aldı gerçi. Hı, Gonzo geliyor. Ya niye kaçıyorsun be adam ya? Abi savaşmaya yani hani
Rol mü yapıyor bunlar? Anlamadım ki. Garipler gerçekten çok sinir bozucu ya. Zaten maç canımı sıktı. Kaçıyorlar ya. Ben bu kadar korkak bir krallık hiç görmedim arkadaşlar. Savaşmıyorlar ki Arif. Adamlar kaçıyor. Baksana. Saçma sapan. Kovalamacayla geçiyor ya. Hiç keyif alamıyorum. Bak Judus geliyor. Bu güçlü. Onu kovalayacağımı yakınımdakine uğrayayım. Trakyalıların 5 ordusunda keser Judaps. Aha. Boş boş kovalatıyor kendini. Bir şey yaptığı yok. Ya hatta sen Chip Tater'ın şu Lubus'unu kes. Bu zaten bana vuracak. Buffsızım arkadaşlar. Buffsız kapışıyorum. Vuramadım. Çok slow yiyorum. Ben gidene kadar adam kaçtı. Yani bu da kaçtı anasını satayım. Ya bunlar gerçekten Miyamoto gönderiyor buna. Gel counter'la. Gel. Yani ne değerli askerleri varmış ya. Tuhaflar. Bak counter atıyor. Ben kaçmıyorum. Bütün ordularını mı çektin? Adamın kalesinin önündeyim yine de şey yapmıyor ya. Şaka gibiler gerçekten. Judaps'la da böyle kafa kafaya çıkmış. Tabii bunun da skill'i vuruyor. Judaps'ın okçu ekibi de bu. Adam 165 milyon. Teçhizatlar full. Gördüğünüz gibi. Yüzük de güzel. Köpek balığı. Kahramanlar 139 seviye. Benim Kiros'u da göstereyim. Tek gösterdim hatırlamıyorum. Bir iki teçhizatım full. Şunu 20 yapacağım arkadaşlar. Bu da 24 yaban domuzu. Biz de boş değiliz gerçi. Hani şöyle bakınca bir de V26'daki Lub'u vurmuş yanlışlıkla. Skill'i vurmuş sadece. Raporlar bu şekilde. Puanım da şu an 182 milyon arkadaşlar. Sıralamaya bakınca rakipten pek göremiyorum. Şuralarda var. Çok korkak oynuyorlar. Sinir bozucu. Hiç keyif alamıyorum. Şuraya bari savunma atayım. Ha bak uyarı vermesi güzel. Hastanen doldu diyor. Kanuni burada arkadaşlar. Şu hastaneye bir el atayım.
330K. Hey yavrum hey be. Yardımlarla şaka gibi 60K iyileşti bile. 70K iyileşti şu an. Daha 5 yardım daha hakkım var. 80K iyileştirdi. 330K'da 250K'ya düştü. Full yardımla 80K asker anında iyileşiyor. Bayağı iyiymiş. Bayağı bayağı iyi. Son durumumu da göstereyim arkadaşlar. Tesislerde sol 5, sağ 5, paralı asker 4 tane, iç kale restorasyonu 3, güç salonu 5, bilgelik 3, savunma 5. Şunu da 5 yapıp ustalığı açacağım. Daha sonrasında sağ tarafa yönelip şu yeni araştırmayı bitireceğim inşallah. Süvariye kafa atmış adam. Buff'a bak 181K asker var. Teçhizatlar full. Bu baktığımız güçlü. Ya Kiros çok güçlü komutan. Gerçekten. Gel Kiros'a Kiros kapıştıralım. Tabii bununki buff'lı ve 100 milyon üzerinde 122 milyonluk bir adam bu. Birim yenilemesini gördünüz mü? Bak şimdi bak. 117K oldu 113'ten. 4K asker bastı. Hasar yemedi bir süre. Bakın 116 hasar yemedi. Bayağı uzun süre hasar yemedi. Bildiğin dövdü beni. Sağlam yani. Gerçekten sağlam. Şöyle rapordan bakalım. Çok sağlam. Yani Sebat huzurlu sığınak. Düzeltiyorum. Sebat nereden çıktı? Azim huzurlu sığınak. Azim altın yolculuk. Paso asker basıyor. Ha, bende de Barbaros var ama bunun farkı tamamen tabii ki adam 140 seviye kahramanları. Bazı şeyleri daha fazla. Araştırması zaten daha fazla. Hani yüzükler de ortada. Bunu sadece kahraman olarak değerlendirmeyin. Gördüğünüz gibi buff'lar çok çok daha fazla. Ama Kiros'un gücü de bambaşka. Yani bakın meydanda ne kadar uzun süre kalıyor. Kalesinde tekrar göstereyim görmeyenler için. Tracker bu. Arkadaşlar 120 küsürdü. 113'e düşmüş. Arif hayırlı olsun. Çok iyi. Ya oyun güzel bir oyun. Grafikler güzel, strateji güzel, temalar güzel. Yani oyunu ben genel anlamda seviyorum. Sadece ücretsiz vereceği şeyleri biraz daha arttırması gerektiği için yeri geliyor eleştiriyorum. Çünkü az para yatıran hiç para yatırmayan arkadaşları da düşünmek zorundalar. Burada şart yani düşünmeleri. Bu tarz etkinliklerle zar atma olsun, bu olsun. Mesela en son bir de dalış getirmişlerdi. Acayip bir zaman veriyordu. O olsun. Bunlar önemli. Birazcık şuralara da el atmaları gerekiyor. Artık yani buradaki miktarlar çok komik kalıyor.
Ordu talimini fullüyorsun. Son seviyedesin. Sana 400 veriyor ya günde. 400 ne abi? Her gün bir tane bundan alabiliyorsun. Yani bu mağazayı doğru düzgün kullanamıyorsun. Çok yanlış. Ada taktikleri, buradaki bazı ürünleri biraz arttırmaları gerekiyor. Bak, işime yarayan her şeyi tüketmişim. Yaramayanı bile almışım. 766 bin var abi. Neye harcayacağım bunu ya? Bunlara biraz çeki düzen vermeleri lazım. Şuradan Erdem mağazasını da boşaltayım. Buradan düdük de geliyor arkadaşlar bu arada. Bakalım düdük gelecek mi? Gelmedi. Düdüğü buradan da alabiliyorsunuz. Kanuni gidiyor. Kanuni de gücünü şöyle, bizim krallığın da son gücünü göstereyim. 200 milyon üzerine attı. Foroyke 335-336 falan attı. GAT 190'lardaydı. Şu an tabii biraz güçler kaybedilmiş şekilde. Bizim krallıkta baya baya kastı yani. 100 milyon üstünde ikon var. Bunlar da çok yakın. Kaan da mesela istese 100 milyonu atar. Çantası dolu. 30'uncuydum, 32'nciliğe düşmüşüm. 76 milyondum. 1,5 milyon kaybetmişim. Tabii reviri gördüğünüz 330 küsür yaralı var. Cidaps yine kafa atmış. Ekibi güçlü. Pro zaten ana hesabı biraz saldı. Farkındayım. Yeni açtığı hesabı çok kasıyor. Pro bayağıdır 200'ü geçmiyor. Yani hep buralarda 210, 220 pek kasmıyor. Yeni oyun esas yeni hesabına daha çok yatırım yapıyor. Bilgin olsun. Oraya yatırım yapıyor zaten artık. Bu bildiğin ana hesabı o yaptı yani. Bu etkinlikte yükleme kaç kaldı derken şöyle bir tema veriyor işte. Standart 225 bin imparatorluk parası paketi kadar alışveriş yapacaksın. Ya mükemmel aslında bunu yüklediğinde kazanmak. Bizimkiler de puan kasmak için bayağı bir salıyor, oyalıyor, geçiyor, ediyor, veriyor. Yarın ıssız çöl başlıyor. Uzun soluklu bir serüven bu arkadaşlar. Mutlaka herkes okumuştur. Kaç gün sürdüğünü, gün içinde neler olacağı, neler biteceği. Şuradan açtığımda, gerçi Catherine'le şimdi konuşmalar vardı. Şöyle çıkayım. Bazı konularda şikayetlerim vardı. O yüzden oradan açmayayım. Issız Çöl'ün arkadaşlar ilk günü farm ve kabile günü. Bilginiz olsun bilmeyenler için. Çöl haritasında görevleri yapıyorsun. İkinci günden sonra zaten savaş başlıyor. Amaç ilerlemek. Amaç krallığı ele geçirmek. İkinci gün arkadaşlar bu kapılar açılıyor. Buralar açık yani. Yani artık şu rakip ittifakla kapışıyorsunuz. Bilginiz olsun. Buralar açıldığı için çatır çatır
savaşacaksınız. Şehir, kule almaya çalışıyorsunuz. Bu kulelerin buff'ları var arkadaşlar. Bunlar zaten şehir gördüğünüz gibi. Bunlar buff'lar veriyor. Son günde burası açılıyor arkadaşlar. Daha doğrusu şöyle, son günde şurası için savaşıyorsunuz yani onu söyleyeyim. Bu alan için savaşacaksınız. Krallığı alan zaten kazanıyor. Bakın yazıyor burada, üstüne gelin. Bizim ilk kapışacağımız krallık 30. Çünkü bunlar üçüncü gün açılacak. Şu kapılar açılmıyor daha hemen. İkinci gün bu kapılar açılınca 30'la yüz yüze geleceğiz ki 30 çöp çıktı. Yani kimse kusura bakmasın ama savaş oyunda savaşmıyorlarsa, bu kadar pasiflerse çöpler. Üçüncü gün bu kapılar, surlar açılacak, alanlar artık. O zaman 34 ve 11 ile kapışacağız. Hani sizdeki krallıkları bilmiyorum, kim rakipleriniz. Ben şu an sembollerden artık tanıdığım için söylüyorum. İlk iki gün, ilk gün hiç savaş yok. Tamamen farm, kabile odaklı. İkinci gün bir krallıkla savaşıyorsunuz. Üçüncü gün dört krallık da birbiriyle yarışabilecek düzeye geliyor. Tabii ki bu biraz da krallıkların aktifliğine bağlı. Bilginiz olsun. Yasak bölge dediği ikinci günde girilebilir yazıyor zaten. Ebedi diyar bakın altıncı günde giriliyor. Yani buradan bakarak da bu bilgilere sahip olabilirsiniz. İkinci gün dediği buralar, geçişler. Burada benim dikkat ettiğim şu var. Yani örnek veriyorum. 11'de dediğim gibi size çok ittifakı var dedik. Ama burada arkadaşlar 34'ü parçalayamazlarsa en fazla 2 tane geçit alabilirler. 34 şu 2 geçiti alsa, bunların 3-4 ittifakı olsa da 2 tane ittifak geçiti alabilecek. İttifaklar da kendi içinde yarışıyor. Yani o yüzden hepsi geçemeyecek. Bakın her şey yazıyor. Buradan detaylı bakabilirsiniz. Bu şekilde bir etkinlik. Berk hoş geldin, Eren hoş geldin. Evet, 34 vs 26 altıncı gün değil ya, üçüncü gün. Açılıyor kapılar. Ele geçirdin mi kapışıyorsun. Şöyle göstereyim tekrar. Bak bu üçüncü gün açılıyor. Burası açıldı mı 34, siz buradasınız zaten Eren. Buradan tak tak kapışacağız. Bakın altını çiziyorum. İttifak. Yani bir kişinin, bir krallığın 3 ittifak, 4 ittifak olması burada bir avantaj sağlamıyor. Dezavantaj. Çünkü burada 2 tane kapı var. 3 tane ittifaka, 4 tane ittifaka yetmez. Bilginiz olsun. O yüzden o konuda bazı tek ittifak olup çok güçlü olan krallıklar avantajlı. Yani dezavantajlı değil diyebiliriz. KVK'da falan hep dezavantajlı konumdalar filde. Neden? Askerleri az, sayıları az, oyuncuları az ama burada bir ittifak
Olsalar da çok dezavantajlı değiller. Çünkü zaten bu harita maksimum bir krallığın iki ittifakına göre tasarlanmış. Bana da öyle geliyor. 26 ile 34 arasında olur. 34'te yani bireysel çok güçlü var. Şöyle tekrardan kişiseli açayım. Bak 34 baba. Adam 34, 241 milyon güçte. Bak 34, 208 milyon güçte. Bak 34, 164 milyon güçte. Ben mesela buna puan kasmıyorum çok fazla. Yani şöyle özel puan kasmıyorum. 146 milyon güçte. Buradan çok puan alabilmen için Harika'da, Şafak'ta, KVK'da çok yüksek puanlar yapman gerekiyor. Temayı bana vermeyecekleri için yine 34, 112 yani 34'ün 100 milyon ve 200 milyon üstü bayağı bir oyuncusu var. Bak 34, 34, 130 milyon, 106 milyon. 34 güçlü bir krallık ama dediğim gibi sayılardan dolayı biraz dezavantajlıydı. 88 milyon. 34'te bayağı güzel sağlam oyuncular var. 104 milyon. 100 milyon üstüne çok oyuncuları vardı. Türk görmek güzel ya. Oo, Berk sizinki de fena ha. 9 ama en son 9'u parçalamıştınız siz galiba. Değil mi? KVK'da. Bir saatte bitmişti işleri. O zaman Eren'in kaleyi de gösterelim. Lord Albus'a. Şuradan şey alacağım ya. Şunu bir daha alacağım. Düdük de alacağım. Tabii ki basmadan önce şey yapacağım. Sol tarafım böyle arkadaşlar benim zaten. Sağda da şunları üçerleyeceğim. Zaten üçten sonrası yapamıyorum. Yani fazla istiyor. Harcamayacağım şu anlık. Buraya biraz daha yükleneceğim. 3'te bırakacağım. Şöyle bir 10 düdükle sizin şansınızı bir arayacağım.
10 düdükte basacağım şimdi. Güzel bir at istiyorum. Burada arkadaşlar anlatmıştım ama üstünden geçiyorum. 20 ile 60 bin puan arasındayım ustalıkta. O yüzden olasılıklar bu şekilde. Yani sarı gelmesi neredeyse imkansız. %0,1 bile değil. 0,07. Ama mor bir tık daha yüksek. Bakalım geliyor mu? Sizin şansınıza öf. İşte sol tarafa bu yüzden biraz daha yükleniyorum. Olasılığı arttırıyor. Ustalık puanımı daha fazla kazanıyorum çünkü. Normalde örnek veriyorum bundan 1500 kazanacaksam 1700 kazanıyorum gibi. Çok atım var şu anda. 83 tane at var. Zaman ayırıp şu an tekrar daha geliştiremedim. Elimdeki atları daha üst seviyelere çıkartabilirim ama vakit ayıramadım arkadaşlar. Şu an mavileri işin gerçeği toplu yetiştirmeyle atacağım. Çok umurumda olmadan. Yalnız şurada güzel bir at var. Tüm hasarı azaltıyor. Kudret ve savunma. Benim de ekip kudret ağırlıklı olduğu için çok iyi. Ya burada işte şununla şunu yaparsan, bununla bunu yaparsan, bilmem ne yaparsan şans işi arkadaşlar. Bir önceki videomda izlemediyseniz anlattım son videomda. Bineklere dair her şey zaten videonun başlığı da. Oradan bakabilirsiniz. Bütün detaylarıyla paylaştım. Ama yine de birçok konuda şans işi bu binek. Ama tabii ki bu kadar özelliğin gelmesini, iyi özellikler gelmesini, daha çok mor çıkmasını, işte çiftleşirken daha iyi şeyler olmasını istiyorsanız, bakın o kadar mavi birleşti. Bir tanecik mavim var. Geri kalan hepsi mor. Neden? Gidip de sağ tarafa hasar 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 değil de sol tarafa özellikler artsın, mutasyon ihtimali artsın, nitelik ihtimali artsın. Buraya yatırım yaptım. Yetiştirirken de o yüzden gördüğünüz gibi çifter çifter özellikler geliyor yani. Şuraya bakın. Kim bu kadar tek seferde elde ediyor? Atlarımın çoğunda çift özellikler var bakın. Şimdi daha bunlara bakacağım. Neler yapacağımı düşüneceğim. Bunu da kudret ve strateji. Bak yani çok güzel özellikler maşallah. Bunları oturup biraz daha detaylı. Morları çiftleştirirken daha özenle çiftleştiriyorum. Rastgele çiftleştiremem ama boşları da çiftleştirebiliriz. Sıra tabanlı vuran yok bende arkadaşlar. Sıra tabanlıyla boş olan bir taneyi çiftleştireceğim. Ama yine bakın savaşçının kudret hasarı özelliği fazla. O yüzden şöyle elimde bir tane savaşçı varsa strateji de olsa bunun kudret hasarı gelme özelliği daha fazla. Bakın her şey gelebilir diyor burada. 9.5'a kadar çekebilir diyor. Çift özellik %35, tek gelme olasılığı %65. Yani iki özelliğinden bir tanesini kaybetme ihtimali bayağı yüksek. Başka da elimde savaşçı yok. Bununla deneyeceğim. Kudret yakalama ihtimali daha fazla ama bakalım. Strateji 9 geldi. Fulledi neredeyse iki özellikle. Sıra tabanlı strateji hasarı, sıra tabanlı beceri kudret hasarı geldi. Uysalla iyileştirme özelliği bakın. Büyük ihtimal buna iyileştirme çıkacak bir tane. Özellikleri yok. Miras alma özelliği var. Yani bir özellik şeyi yok. Bir tane bunda olsaydı geçiş yapabilirdi ama bakın bunları şimdi birleştirince iyileştirme gelebilir büyük ihtimal. İyi, güzel. İyileştirme bana yaramaz. Bir de kudretli strateji geldi. Yani bunu hem Ramses kompumda ya da istersem Lubu kompu ya da daha farklı
Kiros kompunda kullanabilirim. Ama demek istediğim size şu, tamamen kumar, yazdığıyla da değil, şans eseri geliyor. Hani ihtimal var ama o ihtimal kesinlikle gelecek diye bir şey yok. Bununla ilgili çok söylenti var, çok konuşuluyor. Yok şöyle yap, yok böyle yap. Abi ihtimal, şans bu. Yani slot makinesi düşünün, bastınız, gelirse gelir, gelmezse gelmez. Oyunu alırsa size alır, almazsa almaz. Bu kadar. Bunun çok lamacimi yok. 116 güçlü müydü Berk? Hiç kapıştınız mı? 116 galiba güçlüydü ya. Bizim WhatsApp grubumuzda 116 tane arkadaşlar vardı galiba. Arif, Allah'a emanet ol. İlk gününde de başarılar, iyi geceler. Pixel Bros. Hoş geldin. KVK tırt ya. Server 40 vs Server 26. Ama gördüğün gibi haritayı şöyle göstereyim. Rakip yok. Savaşan bir rakip yok. Bizimkiler de yatmaya gitti yani. Ha, Türk gelmiş. Zafer. Hoş geldin Zafer. Oyun bakta kaldı. Bak beni geçirmiyor. Kaleme geçirmiyor. Yandık. Şuradan bir tane şey bulayım da konuma gideyim. Yoksa kalacağım. Şaka gibi ya. Yani kafayı çalıştırmasak boş boş ekrana bakacağız. Bu tema da hoşuma gitti. Ben beğendim bu arada. Siz beğendiniz mi arkadaşlar? Nice to meet you Pixel. Hi guy. 17. Pixel. What's your castle name? Castle name ne? Puan lazım ya. Duramayız. Is this your castle? Which one? De Souza? Interfistin? Castle name. No problem bro.
Böyle diğer krallıktan yabancıları görmek de mutlu ediyor beni. Aktif olup oyuna dahil olan. Ya oyun oynayan herkesle etkileşime girmek beni mutlu ediyor arkadaşlar. Yarın iş var. Okullar da açılıyor. Trafik de olacaktır. İstanbul için söylüyorum. Kara kara düşünüyorum. Evden erken çıkayım. Trafiğe kalmayayım diye. Buradan İstanbul'da yaşayan herkese kolaylık diliyorum. Şöyle bir puan durumuna da bakayım. Bizimkiler ellerinden geleni kasmaya çalışıyor. 6 milyara ulaşmış God King. Froike 4 milyar. Adapt 3,5. Kanuni 3,2. Jdaps 3,1. Perez 2,7. The Tracker 1,5. Carnery 1,2. Sir Paul 1,1. Baba bu isim nedir ya? GGCMGL 1,1. MS Mike, Hüso, Chip Tater da bayağı asker kaybetti. Adam hala puan kasıyor. Çok asker kaybetti oysa. İttifak olarak da baktığımızda Valinor bayağı fark açmış. Zaten şöyle baktığımızda Valinor'a God King ile Froyke'ninki 10 milyara geçiyor. Sadece ikisi, hatta şu ilk üçüne baktığında 14 milyar 3 kişiden geliyor. Yani bir Legionnaires''ın puanını 3 kişi yapmış. Firedrex bizim ittifaka baktığımızda 3,2'si Kanuni'den, ama zaten şu var, puan kasacak rakip yok haritada. Yakalayan kesiyor. O yüzden zor. Yapacak bir şey yok. Baksanıza, yani nereye gideceksin ki burada puan kasmaya? Adamların önünü kapatmış herkes. Burada 1'e 5 var. The Dude. Arkadaşlar, evet, Batuhan, çok teşekkürler. İyi hatırlattın. Ben o kadar sizden biriyim ki hani unutuyorum. Bir yandan da YouTube kanalı sonuçta. Destek de gerekiyor. Beğenirseniz, yorum atarsanız da sevinirim. Hani bir teşekkür etseniz de yorumda olsa yeterli. Ben gerçekten hani bu konuları çok unutuyorum. Sanki arkadaşlarımla, dostlarımla sohbet ediyormuş gibi açıyorum, ama bir yandan izlenme de olması gerekiyor. Destekler kıymetli. Hani sizler de böyle benimle sohbet etmeyi, beraber oyun oynamayı seviyorsanız, videolarımı da beğeniyorsanız, buton olarak da beğenmeyi unutmayın. Bir yorum atarsanız da çok sevinirim. Makbule geçer. Şimdi şu taşlardan da geliştireyim. Bu arada arkadaşlar, ben önce bir taşlarıma bakıyorum. Örnek 3 tane. Burada